Nothing is exempt from disinfection in Turkey, not even major tourist sites. Areas such as Taksim Square and nearby streets in Istanbul have been treated, as officials introduced a package of measures to combat coronavirus. The first case was discovered in Turkey earlier this month. Üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. But Turkey had already started taking precautions. A plane carrying 42 people, including more than 30 Turkish citizens, arrived in Ankara at the start of February. They'd been evacuated from Wuhan, the city in China where the pandemic began. One passenger spoke of his experiences there. Quarantine starts, they shut down all the public transportations inside the university as well. And because it was also the Chinese New Year, it was like a ghost town. But as I know, my friends are still in Wuhan, some of my friends, and they say right now city is getting back to its normal stuff. But of course, there's still precautions. For example, government is not letting people to use their private vehicles. The National Virology Laboratory also developed a coronavirus test that could deliver results in just 90 minutes. Testing centres have been set up throughout the country. Bir kere yerli kaynaklarla üretilmiş olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde işte yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresini ülkemize getirildikten sonra bize ulaştırılması döneminde yaklaşık işte bir buçuk ay gibi bir süre geçebiliyordu en acil durumlarda bile. Ama yerli ürünler kullanılarak optimize ettiğimiz bu test sistemi sayesinde üretim merkezinde İstanbul'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor. Turkey's land border with Iran was closed after it reported a large number of coronavirus cases and deaths. Restrictions were also placed on flights to and from the country as Turkey became one of the first countries to impose flight restrictions. By the time Turkey's first case was reported, more measures were being introduced. Schools and universities were closed, and alternative arrangements were found for teaching, such as online lessons. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Ve biz eğer A senaryosu olursa, eğer B ya da C senaryosu olursa öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir ve onların olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbirleri alırız? Bu konuyla ilgili bütün paketimiz hazır. Widespread disinfection has been carried out. An annual ceremony to mark the victory of the Ottoman forces over the British at Çanakkale in the First World War was cancelled in favour of a low-key event. There have been cleaning operations at Parliament, in mosques, courts and at transport hubs. Most shops have been closed, so have cinemas, sports centres and bars, and restaurants can only offer takeouts or deliveries. To protect the most vulnerable, people over 65 and those with chronic illness have been banned from going outside and could face fines. But police, officials and volunteers are making sure shopping and other essentials are delivered. And more restrictions on flights in and out of the country have been gradually introduced. Koronavirüs nedeniyle 3 Şubat tarihinde itibaren Çin ile 23 Şubat tarihinden sonra İran ile ve 29 Şubat tarihinden itibaren Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirilmiştir. Dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. There's also been a public information campaign publicising the 14-day rule, urging people not to travel abroad and to self-isolate for 2 weeks if returning to Turkey.
also issuing guidelines on how not to spread the virus and how to disinfect. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Turks returning home have been subject to close examination. Several thousand coming back from a pilgrimage in Saudi Arabia have been placed in quarantine in university dormitories. A centre has also been set up by the Turkish Foreign Ministry to give advice to Turks living abroad. O ülkelerin yetkilileriyle de sürekli temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerde de kendilerini iyi bir şekilde koruması, onların sağlığı bizim için önemlidir. Yani yurt dışındaki yaşayan ya da yurt dışına öğrenci ya da geçici olarak giden tüm vatandaşlarımızın tüm meselelerini yakından takip ediyoruz. Then on March the 18th, the president announced a package of economic measures. Worth $15 billion, it was designed to help businesses and people in need. It was labelled the Economic Stability Shield. Businesses were allowed to delay tax and social security payments and credit repayments to banks. And it also included the suspension of accommodation tax for hotels and a reduction in VAT for domestic flights, and an assistance fund of $300 million for households most in need. Şimdi ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz. Dün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı. Böylece ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği rahat bir şekilde atlatabilecek. En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu süreçten kamu özel sektör dayanışması ile daha da güçlenerek çıkacağız. The crisis has allowed Turks to make the most of their traditions. Sales of cologne have rocketed. It's an ethanol-based disinfectant that Turks offered to guests. En son Sağlık Bakanı açıklama yaptıktan sonra da aşırı bir yoğunluk oldu. Yani normalde karşılaşmadığımız bir yoğunluk seviyesine geldik şu an. Biraz da insanlarda panik alımı sanırım bu durumu tetikliyor. Kolonya bulunamaz, biter, sonra alamayız diye şimdiden fazla normalde kullandıklarından çok daha fazla almaya başladılar. And a traditional Turkish greeting is making a comeback. Instead of shaking hands, you put your hand over your heart, a greeting that has been championed by the Turkish president. Ve inşallah koronavirüsünden şöyle kurtulalım. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah. Ottoman palaces haven't been spared either. Dolmabahce in Istanbul used to be the centre of royal operations 100 years ago. Now it's a tourist attraction. Turkish authorities aim to prevent the spread of this new virus, even at some of the older venues in a country with a rich history spanning thousands of years.